böyle karnabaharlı kreten yapacağız. Teşekkürler. Karnabaharı ocağa koydum. Haşlanmasını bekliyorum. Karnabaharı haşlıyoruz. Burada ihtiyacım olan bir miktar un, bir miktar süt, biraz tereyağı ve birazcık da tuz. Bunların tam bir ölçüsü yok açıkçası, pişirirken yoldayken de malzeme ekleyebiliyorum. Öncelikle tencereye tereyağımı atıyorum. Tereyağı hafif eridikten sonra üzerine unu ekleyip un kokusu gidene kadar kavuracağım. Şu anda yaptığım şey kabak gratenin beşamel sosu. Şimdi unu ekliyorum. Unu yağda kavuracağım. Bir keresinde bir otelde yemek yiyordum. Açık büfede de ürünlerin adları, Türkçe ve İngilizceleri yazıyordu. Kabak graten tabi Fransızca'da au gratin diye de geçiyor. Au gratin galiba yazılışı. Ve o grateni öğreten olarak düşünüp İngilizce'ye de pumpkin teachers ve hatta pumpkin olması da ayrı bir sorun da pumpkin teachers olarak çevirmişlerdi. Turistler yemek hakkında hiçbir fikir edinememiştir eminim. Görüntüsünden anlamadılarsa. Bazen öyle çeviri kazaları olabiliyor tabi. Evet, un kokusu gitti. Şimdi ben yavaşça süt ekliyorum. Sütü birden eklemiyorum. Yedire yedire ekleyeceğim. Yoksa içerisinde topaklanma olur. Eklediğim sütü yedikçe tekrar ekliyorum. İçerisinde hiç topak kalmamalı. Genelde her şeyi gramajlı ölçülerle yaparım. Bu konuda çok hassasım. Ama bazı şeylerde, özellikle yemekse, yani pasta, börek türü değilse, kurabiye değilse ama yemek türü ise biraz daha içgüdüsel yapabiliyorsunuz. Diğerlerinin kabarması, rengini alması biraz daha kimya deneyi gibi geliyor ve doğru ölçülerde olması gerekiyor. İçerisindeki topakları tamamen eritmeye çalışıyorum.
Ve son olarak kaynamasını sağlayacağım karıştırarak ve belli bir yoğun kıvama ulaşana kadar ocakta pişmesini bekleyeceğim. Yani hem kaynamış olacak hem de yoğunlaşmış olacak. Ve bu aşamada sürekli karıştırmam gerekiyor. Topaklanma olmaması için, tıpkı muhallebi pişirir gibi. Bu arada tam yoğunlaşma olmadan içerisine tuzunu da ekleyeceğim ben. Aslında tuz tadı biraz peynirden de gelecek ama yine de riske girmek istemiyorum. Kıvamı olmaya başladı. Bakın artık karıştırırken yol yol oluyor. Düşerken su gibi düşmüyor kaşıktan. Biraz daha yoğun. Birazdan ocaktan alacağım. Evet. Şu an kıvamı graten için çok uygun. Artık ocaktan alıyorum. Haşlanmış olan karnabaharlarımı da süzüyorum. Ve bu karnabaharları beşamel sosun içine atıyorum. Çok küçük parçalara bölmedim özellikle. Çünkü zaten karıştırırken biraz ufalanacak. Çok un ufak olmasını istemiyorum. Karnabahar görüntüsünü korumasını istiyorum. Bir yanda da ocakta Daha'nın çok sevdiği brokoliden pişiriyorum. Daha önce sizinle videosunu paylaşmıştım. Aklınızda olsun. Lezzetli brokoli nasıl yapılır videosunu izlemediyseniz infoya bıraktım ve sağ üstte gördüğünüz, aynı zamanda da sağ üstte kısa yolunu gördüğünüz linke tıklayarak lezzetli brokoli nasıl yapılır videosunu izleyebilirsiniz. Karnabaharla beşamel sosu da karıştırdım. Fırın kabımı alacağım ve bu karışımı içerisine boşaltacağım. Son derece pratik bir yemek. Hem sebze yemeği yemiş oluyorsunuz. Hem böyle fırında yapılan, üzerinde kaşar erilmiş bir yemek olacağı için misafire ikram ederken şık. Hem de kolay. Hatta bunu difrizinizde yer varsa yapıp hazırlayıp derin dondurucuya streçleyerek atarsınız. Yiyeceğiniz zaman ani bir yemeğiniz olmadığında ne yapayım diye düşündüğünüzde çıkarırsınız difrizden. Eriyince üstüne rendelenmiş kaşarını serper, fırınlarsınız. Hazır yemek. Şöyle üzeri hani düzgün duracak şekilde. Evet. Şimdi sıra geldi kaşarı rendelemeye. Şimdi artık karnabahar gratenin son dokunuşuna geldi sıra. Üzerine serpeceğimiz kaşarı rendeliyorum. Burada taze kaşar kullanıyorum. İçindeki her şey zaten pişmiş olduğu için fırına koyduğumda
Sadece kaşarın eriyip kızarmasını bekleyeceğim. İçerisine kalan kaşarları da aldım. Az gelirse biraz daha rendeleyeceğim. Yani bunda şu kadar gram kullanılacak diye bir şey yok. Önemli olan yüzeyini güzelce kaplaması. Kaşarın bunun lezzetinde çok önemli bir payı var biliyorsunuz. Evet, istiyor daha. Yetmeyecek. Evet. Her yerine güzelce kaşarı da yaydık. Şimdi sıra geldi son işleme. O da gratenimizi fırında pişirmeye. Belli bir ısısı yok. Sadece alttan üstten kızarma modunda. Fanı da açmadım. Standart modda. Ortalama 180 derece, biraz standarttır diye 180 dereceye ayarladım. Fırına koydum. Zaten içindeki her şey pişmiş durumda. Dolayısıyla sadece kaşarlarının kızarmasını bekliyorum.